Fotoğrafçılığı nasıl tanımlıyorum? Bazıları heykel yapar, bazıları resim yapar. Ben fotoğraf çekiyorum. Fotoğrafla konuşmayı seviyorum. Bu benim herhalde hayatımdaki en büyük tutkum diyebilirim. Nasıl başladım? Önce kardeşim makinesine el koyarak başladım. Börtü, böcek, martı, kuş çekerek başladım. Sonra bu bende bir tutku haline gelince ilerletmeye ve bunu kendi mesleğim haline getirmeye karar verdim. Sonrasında bir arkadaşımın tavsiyesiyle İstanbul İşletme Enstitüsü'nü buldum. Oradaki bütün eğitimlerin içine düştüm diyebilirim. Çok güzel eğitimler vardı. Hocalar çok iyiydi. Onlarla tanıştıktan sonra da şu an fotoğrafa çok farklı bir bakış açısında devam ediyorum. Yani kendi mesleğim dışında da bir siyah beyaz fotoğrafa yönelmek gibi, bir işte kafamda sergi açmak gibi hayalimi bayağı bir genişleten benim için atılımlar oldu. İlk basit başlangıç eğitimini aldıktan sonra düşündüğüm şey, hani bu işi yapmak için en pahalı makineye mi ihtiyacım var sorusuydu. Ama hocalarla bunu açtım ve elimdeki basit bir makineyle aslında çok güzel fotoğraflar çektiğimi görünce bu işin sadece ekipman değil, baktığınız göz ve içinizden gelen, yani yürekten gelen bir istek, bir heves ya da bir tutku olması lazım. Bundan sonra makinalarımı işte zamanın şartlarına göre, yaptığım işe göre değiştirerek, eklemeler yaparak ekipmanlarımı tamamladım. Öncelikle bu işin bir eğitimini almanız lazım. Kendi başıma ben bunu hallederim, 2 tane video izlerimle olmuyor bu iş, kesinlikle olmuyor. Profesyonel anlamda ve daha iyi işler çıkarabilmek için mutlaka eğitim almanız lazım. Ben enstitüden eğitimler aldıktan sonra daha farklı tekniklere yöneldim. Şu an kendi yaptığım tekniklere, mesela uyguladığım yollara bazen ben bile şaşırıyorum çünkü çok güzel şeyler çıkıyor. Profesyonel anlamda mutlaka almanız lazım. Hani 2 tane makine ayarı yaparım, ben bunu öğrenirim, ondan sonrasında basarım, geçerim demekle bu iş gerçekten olmuyor. Enstitüde ilk başta öyle düşünmüştüm. Çünkü videoları daha sonradan da izleyebiliyorsunuz. İlla canlı eğitim olmak zorunda değil. Ama aradaki farkı şöyle fark ettim. Bir kere hocayla birebir iletişim halindesiniz. Aklınıza takılan her şeyi forum bölümünden mesaj olarak sorabiliyorsunuz. Daha sonrasında yine hocayla iletişime geçebiliyorsunuz. Oradaki arkadaşlarla, yine katılımcılarla bilgi alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Kaldı ki en son aldığımız ileri seviye fotoğraf dersinden sonra orada bir küçük grubumuzla şu an bir sergi hazırlığındayız ve çok heyecanlıyız bunun için. Harika bir şeyimiz var, sürecimiz var. Pandemi dönemiyle ilgili bir sergi hazırlıyoruz şu anda. Yani canlı derslere katılmak videodan izlemekle hiç benzerlik göstermiyor. Mutlaka orada aktif olmalı, hocayla konuşmalı ya da işte elinize makineyi alarak, hani sıfırdan başlasanız bile elinizde bir makineniz varsa profesyonel anlamda bir adım atarak oradan çıkmış olabiliyorsunuz. En son aldığım fotoğrafçılık eğitimlerinde hocamızın sunumu, bilgisi, dersi slaytlarla, örneklerle, kendi çekimleriyle göstermesi, detay fotoğrafları, fotoğraf okumayı öğretmesi gibi birçok konuda bizi destekleyerek, yani sadece bu şey gibi olmuyor. Hani bir kitabı açarsınız, okursunuz, ezberlersiniz, sınava girersiniz. Bu öyle bir şey değil. Yani fotoğraf en azından öyle bir şey değil. Kesinlikle bir materyallerle desteklenmesi ve sizi, nasıl söyleyeyim, içine çekmesi lazım. Hocanın yaptığı tam olarak buydu. O yüzden onun bütün derslerini bilsem de konuları, bilmesem de yine
alayım ve farklı bir bakış açım olsun diye istedim. Hocamızın zaten enerjisi çok güzel. Derse mutlaka katıyor, bir şekilde katılıyorsunuz. Sonrasında kendiliğinden gelişiyor. Hani bunu aldıktan sonra belki biraz profesyonel anlamda ilerleyebilirim derseniz o da olabilir. Hobi amaçlı çekecekseniz de çok güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Onu da yapabilirsiniz ama profesyonelde ilk adımı buradaki ileri seviye dersleri mutlaka alarak tabii atabilirsiniz diye düşünüyorum. Enstitüdeki dersleri aldıktan sonra profesyonel anlamda da yapabilirsiniz. Bu işten para da kazanabilirsiniz. Mesela size örnek verebileceğim ürün fotoğrafçılığı çekerek, ürün fotoğrafçılığı dersini aldıktan sonra bunu ilerleterek, içinizdeki tutkuyla birleştirerek freelance çalışabilirsiniz. Bu çok imkansız bir şey değil. Hatta bana göre, ben belki çok sevdiğim için çok kolay bir şey de diyebilirim. Ama bunun için mutlaka kendinizi geliştirmeniz lazım. Ben başka bir bölümden mezun oldum aslında ama şu an kendi mesleğimi buldum. Fotoğrafçılık. Yani düğün fotoğrafı çekiyorum, doğum fotoğrafı çekiyorum. Şimdi enstitüden aldığım derslerden sonra farklı olarak fine art ve ürün fotoğrafçılığına devam edeceğim herhalde. Yani bir temel eğitimle başlayıp ileri seviye ve sonra diğer işte ürün fotoğrafı, fine art, doğum fotoğrafı gibi farklı alanlara zaten istemeseniz de yöneliyorsunuz. Çünkü bu eğitimler sizi gerçekten içine çekiyor. Bir şekilde eğer ilgiliyseniz ve buna sevginiz, tutkunuz varsa bu yönde ilerlemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Çok sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi. Bir teyzeyi çekmiştim. Öncesinde ona bir kahve yaptım ve ben kahve yaptığım için çok mahcup oldum. Sonrasında onunla biraz sohbet ettim. Sohbet ettikten sonra o kadrajı almayı seviyorum. Çünkü birazcık böyle rahatlatmam gerekiyor. Yani yapmacık fotoğraflar olduğu belli olunca benim hoşuma gitmiyor. Onu kullanmak istemiyorum. Sonrasında teyzeye çok güzel olduğunu söyledim ve çok utandı. Yaşlı da bir teyzeydi. Ellerini yüzüne kapatması, o duygu tam benim istediğimdi. Yani bunu insanlara tarif ederek yaptıramazsınız. Gerçekten içinden gelen bir şey olması lazım. O fotoğraf benim için çok önemli. Mesela çok beğendim. Çünkü o mahcubiyet, o böyle kendini hani aslında güzel bulmayan bir teyze. Yani benim neyimi çekiyorsun dedi mesela. Dedim ki çok güzelsin. Ondan sonra çok utandı. O benim en sevdiğim karelerden biri mesela. O duyguyu vermek, Aragüler'in de dediği gibi, Aragüler de çok insan duygusunu ön planda tutan kareleri vardır. Çok severim. Zaten örnek aldığım çok değerli hocalarımızdan biri. Ben de duygu üzerine çalışmayı, o duyguyu, sevinci, şaşkınlığı, utancı, belki öfkeyi vermeyi fotoğraflarımda çok seviyorum.